Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Öncelikle bir çay bardağı yeşil mercimeği yaklaşık 1 saat kadar ıslatalım. Daha sonra 10 dakika kadar haşlayıp süzgecin içerisine alalım. Tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine 1 adet orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip 2-3 dakika kadar kavuralım. 1 adet kırmızı kapya biber ekleyelim. Onu da birkaç dakika kadar soteleyelim. 1 adet orta boy kabukları soyulup küçük küçük doğranmış olan domatesi ekleyelim. 1 çay kaşığı kadar biber salçası ekleyip birkaç dakika kadar daha kavurmaya devam edelim. 3,5 su bardağı su ekleyelim klasik su bardağı ile. Yemeğimizin suyu kaynadıktan sonra daha önce haşlamış olduğumuz yeşil mercimeği ekleyelim ve 2 yemek kaşığı pilavlık bulgur ekleyelim. Karıştıralım ve tenceremizin kapağını kapatalım. Kısık ateşte bulgurlar yumuşayana dek pişirelim. Yaklaşık 15 dakika kadar pişirdiğimiz yemeğimize 1 çay bardağı haşlanmış nohut ekleyelim. Üzerine 1 demet irice doğranmış olan semizotumuzu ekleyelim. 5 dakika kadar tenceremizin kapağını kapatalım. Kısık ateşte pişirelim ve üzerine 1 dolu tatlı kaşığı toz biber, yeterince karabiber ve tuz ekleyelim. Yemeğimizi güzelce karıştırarak tencerenin kapağını tekrardan kapatalım ve kısık ateşte semizotu pişene dek pişirelim yemeğimizi ve yaklaşık 15 dakika sonra servis için hazır. Yarım kilo mantarı videoda gördüğünüz gibi çok ince olmayacak şekilde doğrayalım. Tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı ekleyip birkaç dakika kadar kavuralım. Üzerine 4-5 adet ince doğranmış sivri biber ekleyip kavurmaya devam edelim. 2-3 diş ince doğranmış sarımsağı ekleyip karıştıralım. Ve üzerine doğranmış olan mantarları ekleyelim. Harlı ateşte birkaç dakika kadar kavuralım. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar biber salçası ve 2 adet orta boy domatesin kabuklarını soyarak küp küp doğrayıp üzerine ekleyelim. Ve yeteri kadar tuz, karabiber ekleyip karıştıralım ve tavanın kapağını kapatalım. Kısık ateşte yaklaşık yarım saat kadar mantar sotemizi pişirelim. Yarım saatin sonunda kapağını açtım. Ben suyunu biraz daha çektirmek istediğim için harlı ateşte birkaç dakika kadar kaynattım. Siz de nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Servis için hazır. Tarifimiz için 1 kilo kabak kullandım. Önce kabaklarımızı güzelce yıkayalım ki kabuklarını soymayacağız. Baş kısımlarını alalım. Videoda gördüğünüz gibi ortadan ikiye bölerek ince ince doğrayalım. Daha sonra tenceremize çeyrek çay bardağı sıvı yağ alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası ekleyip birkaç dakika kadar kavurarak salçanın yağ rengini vermesini sağlayalım. Üzerine ince ince doğranmış 1 adet orta boy kuru soğan, 1 adet küçük boy kırmızı kapya biber yine küçük küçük doğranmış ekleyelim. Ve her ikisini de tekrardan 1-2 dakika kadar kavuralım. Doğranmış kabakları üzerine ekleyelim. Karıştıralım ve tenceremizin kapağını kapatarak 10 dakika kadar kısık ateşte pişirelim. Üzerine 3 adet orta boy domatesi kabuklarını soyarak küp küp doğrayalım ve üzerine ekleyelim. Üzerine yeteri kadar tuz ve yarım çay bardağı kadar su ekleyelim. Tekrardan karıştırıp tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bırakalım. Bakın bu kadar pratik bir şekilde servis için hazır.
Öncelikle yoğurma kabının içerisine yarım çay bardağı pirinci alalım ve güzelce birkaç defa yıkayıp suyunu süzdürelim. Ve bu şekilde 10 dakika kadar bekletelim. 10 dakikanın sonunda bakın videoda gördüğünüz gibi parmaklarımla ovalayarak pirincin kırılmasını sağlıyorum. Kırık pirinciniz varsa direkt kırık pirinci kullanabilirsiniz. Kırık pirinciniz yoksa bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Üzerine yaklaşık yarım kilo kadar kıymayı alalım. Ve 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 adet yumurta, yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber. Ekleyip harcımızı güzelce yoğuralım. Daha sonra üzerini kapatalım. Vaktiniz varsa 2-3 saat kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Ben yaklaşık yarım saat kadar buzdolabında beklettim. Daha sonra genişçe düz bir tabağın içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar unu serpiştirelim. Daha sonra kolayca şekil verebilmek için elimizi ara sıra suya batırarak misketten biraz daha büyük olacak şekilde yuvarlayarak güzelce yuvarlamamız gerekli. Un serpilmiş olan tabağın üzerine alalım. İsterseniz biraz daha küçük boyutlarda da yapabilirsiniz. Sizin arzunuza kalmış. Köftelerin bir kısmını yuvarladıktan sonra biraz sallıyorum una bulanmaları için. Daha sonra yuvarlamaya devam ediyorum. Bu şekilde çok daha kolay oluyor. Diğer köftelerimi de yine una bulanmaları için tabağa sallıyorum. Ve sulu köftemizin suyunu hazırlamak için çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ tenceremize alalım. 1 adet incecik kıyılmış olan kuru soğanı üzerine ekleyelim ve birkaç dakika kadar kavuralım. 1 adet orta boy havucu küp küp doğrayarak üzerine ekleyelim. Birkaç dakikada havuçları kavuralım. Üzerine 1 tatlı kaşığı biber ve 1 tatlı kaşığı domates salçası ekleyip kavurmaya devam edelim. 1 adet orta boy domatesi rendeleyerek üzerine ekleyelim. Birkaç dakikada bu şekilde kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine yaklaşık 1,5-2 litre kadar su ekleyelim. Tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte 10 dakika kadar havuçlar yumuşayana dek pişirelim. Bu sırada 3 adet orta boy patatesi küp küp doğrayalım. Ve 10 dakikanın sonunda doğranmış patatesi tenceremize alalım. Ve tekrar kaynama noktasına gelmesi için bekleyelim. Tekrar kaynamaya başladıktan sonra köftelerimizi tencereye alalım. Hemen karıştırmayalım ki köftelerimiz dağılmasın. Hafifçe tencereyi sallayarak içine batmasını sağlayabilirsiniz. Üzerine az miktarda tuz ve karabiber ekleyip tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte 20 dakika pişmeye bırakalım. Ve 20 dakikanın sonunda pişti. Suyunu kendi arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. İsterseniz üzerine kıyılmış maydanoz da serpebilirsiniz bu aşamada. Yoğurma kabımızın içerisine 1 adet rendelenmiş kuru soğanı alalım. Üzerine yaklaşık yarım kilo kadar kıymamızı ekleyelim. 1 su bardağından 1 parmak eksik galeta unu veya bayat ekmek içi de kullanabilirsiniz. 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, yarım çay kaşığı kadar karbonat, 1 adet yumurta, birkaç dal ince kıyılmış maydanoz, yeteri kadar tuz, karabiber, kimyon ve kekik ve 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip köftemizi güzelce yoğuralım. Ve daha sonra üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Bu sırada diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Dikdörtgen borcamın içerisine 2 adet orta boy küp küp doğranmış olan patatesi alalım. Ve yine 2 adet alacalı soyulup küp küp doğranmış patlıcan, 2 adet yine küp küp doğranmış kabak,
1 adet orta boy diğer sebzelerden biraz daha küçük olacak şekilde doğranmış havuç ve üzerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ gezdirip güzelce karıştıralım her tarafı yağlanacak şekilde ve üzerini düzeltip 250 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 20 dakika kadar kızarmalarını sağlayalım. Bakın fırından çıktı, hafifçe kızardı sebzelerimiz ve 1 saat buzdolabında bekletmiş olduğumuz köftemizi bir kez daha karıştıralım ve misketten biraz daha büyük olacak şekilde yuvarlayalım. Kızartmak için tavamızın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kızdıralım ve üzerine köftelerimizi ekleyelim. Çevirerek her tarafı eşit şekilde hafifçe kızaracak şekilde kızartalım. Çok fazla kızarmasına gerek yok. Daha sonra kızarmış olan köftelerimizi fırınlamış olduğumuz sebzelerin üzerine alalım. Ve üzerine ben yaklaşık 1 kase kadar konserve bezelye ekledim. Taze bezelye de olabilir. Ve köfteleri önceden kızartmış olduğumuz yağın üzerine 1 adet kırmızı kapya biber, 4-5 adet sivri biber veya Charleston biber. Onları da küp küp doğrayıp yağın üzerine ekleyelim. Biberleri birkaç dakika kavurup üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. Birkaç dakikada bu şekilde kavuralım. 2 adet orta boy domatesin kabuklarını soyarak rondodan geçirelim ve üzerine ekleyelim. Birkaç dakikada domatesi pişirelim. Üzerine az bir miktarda tuz ve kekik ekleyelim ve 2 su bardağı kadar su ekleyip bir taşam kaynamasını sağlayalım. Ve daha sonra borcamdaki sebze ve köftelerin üzerine dökelim. Hafifçe sebzeleri ezmeden karıştıralım ve üzerini düzeltelim. Ben üzerini çeri domatesle süslemek istedim. Siz de dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Daha sonra 1 adet yağlı kağıdı elimizde buruşturalım ve ıslatarak borcamın üzerine yerleştirelim. 200 derecelik ısınmış fırında yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde pişirelim. Üzerindeki kağıdı alarak üzeri kızarana dek yaklaşık 10 dakika kadar üzeri açık olarak pişirelim. Servis için hazır. Yanında pilavla birlikte servis edebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle 5-6 adet orta boy patatesi haşlanmaya bırakalım ve bu sırada köftemizi hazırlayalım. Yoğurma kabının içerisine 400 gram kadar kıymayı alalım ve üzerine 1 adet rendelenmiş kuru soğan, 2-3 diş rendelenmiş sarımsak, 1 kase kadar rondoda çekilmiş bayat ekmek, birkaç dal ince kıyılmış maydanoz, 1 adet yumurta ve yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber ekleyip harcımızı güzelce yoğuralım. Köfte harcımızı çok iyi yoğurmamız gerekli. Yoksa pişirme aşamasında çatlayacaktır. Dikdörtgen borcamı yaklaşık 1 yemek kaşığı sıvı yağla her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Ve köftemizi bakın videoda gördüğünüz gibi elimizle bastırarak, elimizi ara sıra suya batırarak üzerine bastıralım. Köftemizi özenle düzgünce bastıralım ki pişirme aşamasında çatlama olmasın. Ayrı bir kabın içerisine 1,5 yemek kaşığı domates salçası ve 2 su bardağı sıcak su ekleyip salça tamamen eriyene dek güzelce karıştıralım. Sosumuzu köftenin üzerine gezdirelim. Daha sonra 170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarıp suyunu tamamen çekene dek pişirelim. Pişmiş olan köftemizi fırından alalım. Bakın gördüğünüz gibi köfte piştiğinde ortaya toplandı, küçüldü ve kenarlar boş kaldı. Bu yüzden kare borcamın içerisine alıyorum köftemi. Her bir dilime eşit miktarda köfte gelmesini istediğim için küçük borcamı alıyorum. Siz isterseniz aynı borcamın üzerine dökebilirsiniz püreyi. Borcamda kalan salçalı sosu da üzerine gezdirelim köftemizin ve bir kenara alıp püremizi hazırlayalım. Haşlanmış patatesleri patates ezeceği ile ezelim güzelce. Üzerine sıcakken 2 yemek kaşığı tereyağı ekleyelim ve ezmeye devam edelim.
Ve daha sonra üzerine 2 su bardağı süt ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Bir su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip yeteri kadar tuz ve karabiber ekleyip tekrardan güzelce karıştıralım. Ve daha önce pişirmiş olduğumuz köftenin üzerine püreyi yayalım. Üzerini düzeltip domates ve sivri biberle süsleyelim. 175 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişirelim. Fırından çıkan yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirelim ve daha sonra istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Bir adet kuru soğanı rendeleyelim. Üzerine 400 gram kadar kıymayı ekledim. Üzerine yaklaşık birer tatlı kaşığı kadar toz biber, tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ve kimyon ekleyelim. İç harcımızı güzelce karıştıralım, yoğuralım. İç harcımız hazır. Yufkanın üzerine sürmek için bir kasenin içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı suyu alalım. Ve yağımızı bir kenara alalım. Bir adet yufkayı tezgahın üzerine serdim. Hazırlamış olduğum yağ ve su karışımını güzelce karıştırarak, her defasında karıştırarak yufkanın üzerine bolca sürelim. Yufkamızı gördüğünüz şekilde kenarlardan hafifçe katlayalım. İç harcından gördüğünüz gibi yerleştirelim. Sıkıca rulo şeklinde saralım. Toplamda 4 adet yufka kullandım. Sarmış olduğumuz ruloyu hafif verev şekilde keselim. Çıkan kıymaları içine doğru düzelterek yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize yerleştirelim. Ve kalan yağ ve su karışımından üzerine sürelim tekrardan. 170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek yaklaşık yarım saat kadar pişirelim. Beyti kebaplarımız pişerken sosumuzu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı kadar tereyağını tavanın içerisine aldım. Üzerine 2 adet orta boy domatesi kabuklarını soyarak rondodan geçirdim. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. 2-3 dakika kadar kısık ateşte pişirelim ve birer tatlı kaşığı domates ve biber salçası ekleyelim. Üzerine çok az miktarda tuz, karabiber, nane, pul biber ve kırmızı toz biber ekleyelim. Sosumuzu karıştıralım ve birkaç dakika kadar kısık ateşte bu şekilde pişirelim. Ve daha sonra ocaktan alalım. Ve yarım saatin sonunda fırından çıktı. Ben bu şekilde yoğurt eşliğinde servis etmek istedim. Ama sizler isterseniz üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirip daha sonra üzerine sosunu gezdirip bu şekilde de servis edebilirsiniz.